Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda arkadaşlar sizlere yeni başlayanlar için gerçekten çok kolay, düz bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için elimde Nako Elite Baby ipim var. Şöyle renk kodunu merak eden olursa hemen rengimizi de göstermek istiyorum sizlere. Rengimiz arkadaşlar hemen şu bölümde yazıyor. Bu şekilde rengimiz. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle ipimiz kalınlığı, inceliği de bu şekilde. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni, yorum yaparak lütfen bana destek olun. Evet, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilmeklerimizi toplayarak başlayalım. Sizlere model anlatacak kadar ilmek atacağım arkadaşlar. Modelimizi kaç ve kaçın katlarında kurmalıyız? 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekle modelimizi kurabiliriz. Tabii ki kenar bantlarında sizler eklemeniz gerekiyor. Şöyle hemen ilmeklerimi ben sizlere model gösterecek kadar ayarlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilmek sayılarımızı hatırlayalım. 2, 4, bir modelim için 2, 4, bir modelim için 2, 4, 2, 4 artı 3 ilmek. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar modelimi lastik gerektiren bir model. Dilerseniz ters düz lastik yapın. Dilerseniz haroşa uygulayabilirsiniz. Şöyle ben birkaç sıra haroşa yapıp modelimi öyle kurmak istiyorum. Her bir ilmeğimi düz bir şekilde örerek birkaç sıra haroşa yapacağım. Tabii ki sizler eliniz hangi şekilde yatkınsa isterseniz düzünden ve tersinden ters örün, isterseniz düz örün. İki tarafından da o şekilde haroşa elde edebilirsiniz. Hemen şöyle bir sıra düz bir şekilde örüyorum. Tabii ki lastik uygulayabilirsiniz altına ters düz. Şöyle hemen bu sıramı da düz bir şekilde örüyorum. Düz örgü olduğu için hızlı ilerliyorum. Evet, şöyle ben bir sıra daha örüp modelimizi kuralım arkadaşlar. Evet, bu örmüş olduğum örgü model gösterecek kadar bana yeterli gelecektir arkadaşlar. Şöyle hemen birinci sıradan başlıyorum. Modelimin ön yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyoruz. Yine bir sıra düz. Dediğim üzere videomun başında da belirtmiş olduğum gibi modelimiz ters düz örgü üzerinde. Şöyle arkadaşlar bir sıra düz. Modelimizin ön yüzünde bir sıra düz örüyoruz. Modelimin arka yüzünde ise bir sıra ters örgüm örüyorum. Bir sıra ters. Devam ediyorum. Modelimin ikinci sırası ters. Modelimin üçüncü sırasında ise düz örüyorum. Çok hızlı ilerleyen bir örnek. Yine bu sıramızı da düz. 4 sıra ters düz örgüden sonra modelimize şekil veriyoruz arkadaşlar. O da çok zor bir bölüm değil.
Çok kolay bir bölüm. Hemen onu da göstereceğim. Bu sıramız 3. sıramızda düz. 4. sıramız yine ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra daha ters. 4 sıra ters düz örgümüzü ördükten sonra hemen örneğimize ufak bir bölümünde şekil veriyoruz. Devam ediyorum. Modelimizin 5. sırası ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1, 2 düz ilmek ördüm. 2 düz ilmeğimden sonra hemen burada 2 tane ilmeğimiz var. Eğer sizin ilmeklerinizin yönleri bu şekilde değil, eğer şu şekildeyse çevirmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi bu 2 tane ilmeği, ikisini şöyle yönlerini çevirdim. Bir doladım. Şöyle 2 ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1, 2 düz ilmek. Tekrar ilmeklerimin yönlerini çevirdim. Bir doladım. Yine içten dışa doğru bir kesim yaptım. 2 düz, 1, 2. İlmeklerimin yönlerini çeviriyorum. Diğer şişime aldım. Bir doladım. Yine içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada ilmeklerimin yönünü çevirdim. Bir doladım. Yine ilmeklerimi içten dışa doğru bir tane kesim yaptım. Buradaki ilmeklerimi de 2 tanesini birlikte düz bir şekilde ördüm. Şöyle 5. sıramızda da bu işlemi yaptık. Şöyle 6. sıramızda yine 4 sıra ters düz örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sıra yine 6. sıramızda ters. Evet, bütün ilmeklerimizi ters ördük. Artırmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters ördük. Şimdi şöyle bir görüntümüz oluştu. Yine düz örüyoruz. Bu sıramızı düz örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar yine ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Siz sırasını takip edin. Sırasını yanılıyor olabilirim arkadaşlar. Elimi takip ederseniz. Evet, şimdi modelimiz çapraz bir şekilde, yine bu şekilde ajurlarını çapraz bir şekilde koyacağız. Şimdi şekil verme zamanı. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördüm.
Burada 2 tane ilmeğim var. Yönlerini çevirmeme gerek yok. Düz arkadaşlar yönleri. Bu 2 tane ilmeğimi düz bir şekilde kestim. Bir doladım. 1, 2 düz ilmek ördüm. Yine 2 tane ilmeğimi yönleri düz bir şekilde çevirmeme gerek yok. Hemen düz bir şekilde ördüm. Bir doladım. 1, 2. Tekrar ikisini bir düz bir şekilde kestim. Bir doladım. 1, 2. Tekrar ikisini bir düz bir şekilde kestim. Bir doladım. Kenarda 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Modelimiz bundan ibaret. Bir üst sıraya yine arkadaşlar ters düz örgümüzü örüyoruz. Hemen onu da göstereyim. Bir sıra ters bu taraftan. Buraları hızlı geçiyorum. Yine takıldığınız yerler olursa sorabilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. Bu kısmını bu şekilde ters bir şekilde örüyorum. Yine bir ters bir düz örüyoruz. Sonra modelimizi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir sıra düz. Yine bir sıra ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buraya kadar modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Aslında kolay bir örnek ama arada ters düz örgülerimiz olduğu için şöyle modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi artık modelimizi tekrar ediyoruz. Hemen kısaca orasını da göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimizi örmüştük. Alt sırada buradaki ilmeklerimizi şöyle yönlerini çevirmiştik. Bir doladık. İçten dışa doğru kesim yaptık. Şöyle çapraz bir şekilde ajurlarımız oluşuyor. Evet, modelimizin tamamı bu. Ben sizlere daha önce yapmış olduğum büyük parçadaki modelimi göstermek istiyorum. Evet, şöyle kenara alayım. Büyük parçadaki modelim de bu şekilde arkadaşlar. Zikzak gibi görünümünde. Yapımı bir o kadar kolay, düz örgü. Yine altına bunun da haroşe uyguladım. Şöyle arka yüzünü de göstermek istiyorum. Arka yüzü de bu şekilde duran, hem yazlık hem kışlık, hem kız çocukları hem erkek çocuklarına uygun güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Şöyle hızlı çabucak bitsin derseniz bebek takımları başlayabilirsiniz bu şekilde. Çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz. Etol şallar yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler yapabilirsiniz bu modelden. Bluzlar örebilirsiniz, hırkalar örebilirsiniz. Evet, modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrar farklı açılardan göstereyim. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örneğimiz. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.